Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda muhabbet kuşu neden tüy döker ve muhabbet kuşu neden uçamaz adlı videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Videonun içeriğini anlatmadan önce arkadaşlar her zamanki gibi olduğu gibi arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler dileriz. Evet arkadaşlar, birinci konumuz muhabbet kuşu neden tüy döker? Arkadaşlar her zaman olduğu gibi hayvanlar tüy dökerler arkadaşlar. Bunda korkulacak bir durum yoktur. Yani muhabbet kuşunda birçok hastalık olabilir, birçok işlev olabilir. Lakin tüy dökümü bunun en az korkulacak olanı diyebiliriz arkadaşlar. Bizde nasıl saç dökümü oluyorsa kuşlarda da tüy dökümü oluyor arkadaşlar. Tüy döküldüğü zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunun şöyle bir yolu var arkadaşlar. Kuşlarınız tüy döktüğü zaman banyo vermenizi tavsiye ederiz. Bu önemli bir konu. Veyahut da banyo yapmıyorsa hayvanınız, yani bir banyoluğa girmiyorsa hayvanınızı fıs fıs, yani ıslatabilirsiniz. Kendiniz fıs fıs yöntemiyle ıslatabilirsiniz arkadaşlar. İşte resimde gördüğünüz gibi bu tarz bir su fışkırtma aparatıyla hayvanlarınızı yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Bu hayvanlarınızın tüy dökümünde iyi gelecektir arkadaşlar. Peki bunları ne zaman karşılaşabiliriz? Tüy dökümleri genelde mevsimsel geçişlerde genelde karşılaşabileceğiniz bir şey arkadaşlar. Bu, örnek veriyorum, kış ayından ilkbahara, ilkbahardan yaza, yazdan sonbahara, sonbahardan kışa, bu aylarda genelde olur arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var. Eviniz çok sıcaktır. Soğuk bir yere çekersiniz hayvanı. Hayvan tekrardan tüy dökümüne girer. Sıcak bir yerden ya da soğuk bir yerden sıcak bir yere geçer. Bu da hayvanda tüy dökümüne neden olabilir arkadaşlar. Bunlarda dikkat edeceğiniz hususlar, dediğim gibi, birinci seçenek hayvanınızı bu durumda duş aldırmanız, yani banyo yaptırmanız önemli bir konu. Bunun haricinde yapabileceğiniz vitamini vermek olabilir arkadaşlar. Gene B vitamini bu konuda çok tavsiye edeceğimiz bir şey. Çünkü B vitaminin özellikle tüylerine çok etkisi vardır. Bir de dediğim gibi su sıkarken suyun içine sirke koyarsanız tüylerin daha parlak olmasını sağlayabilir arkadaşlar. Normal diğer videolarımızda bahsettiğimiz gibi B vitaminini şurup olarak ya da normal bir ilaç olarak düşünürseniz arkadaşlar, size B vitamini olarak şu an polivit önerebilirim. Hayvanlarıma ben kendim bunlardan kullanıyorum. Bunun haricinde ekstra ilaçlar da var. Veteriner tavsiyesiyle kullanabileceğiniz. Bu ilaçları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve tüy dökümünde B vitamini kesinlikle eksiltmeyin. Hayvanınıza çok çok yarayacaktır. Ve hayvanınız tüy döküyor diye herhangi bir korkuya kapılmanıza gerek yok. Bu çok önemli olan bir şey değildir. Hayvanlarda genellikle olan bir şeydir arkadaşlar. İkinci konumuzla alakalı olduğu için tüy dökümü önce birinci konuyu anlattık arkadaşlar. İkinci konumuz muhabbet kuşu neden uçamaz? İşte tüy dökümünün sıkıntı çıkardığı yer tam olarak burası arkadaşlar. Eğer hayvanınız normal bir şekilde tüy döküyorsa bunda herhangi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Kendini yeniliyordur. Lakin hayvanınız uçamıyorsa bu tüy dökümünle alakalı başlayan problemlerden kaynaklanır arkadaşlar. Genelde yavru kuşlar uçamazlar arkadaşlar. Yuvadan yeni çıktıkları için, kanatları tam gelişmediği için arkadaşlar, genelde bundan dolayı hayvanınız uçamayabilir. Yavruyken bunda çok korkacak bir durum yok. Kanat egzersiziyle hayvanınızı rahatlıkla uçmasını sağlayabilirsiniz yavruyken. Onun yolu şu arkadaşlar. Şu parmağınızın üzerine kuşunuzu koyuyorsunuz. Hayvan parmağın üzerindeyken şöyle gördüğünüz gibi ayaklarını kilitliyorsunuz arkadaşlar. Uçmadan, yani hayvan sizden kaçmadan aşağı yukarı yaptığınızda arkadaşlar ayaklarını tutup, tabii çok sıkmayın, kırabilirsiniz. Kırmadan hayvanın ayaklarına tutup yukarı aşağı yaptığınız zaman hayvanınız otomatik olarak kanatlarını hafif kapatacaktır. Bu da ona uçma eğitimi sağlayacaktır. Eğer bunu yapamıyorum diyorsanız iki yatak arası veyahut da iki sandalye arası hayvanınızın bir yerden bir yere konabileceği kadar bir mesafede hayvanınızı oraya atıp tekrar oradan alıp oraya atıp uçmasını sağlayabilirsiniz. Bu yavru kuşlarda geçerlidir arkadaşlar. Büyük kuşlarda için şunlar geçerlidir arkadaşlar. Kuş yavruyken uçtuğunda bir yeri çarpmış olabilir. Çarptığı için hayvanınızın kanadı kırılmış olabilir. Zarar görmüş olabilir. Zedelenmiş olabilir. Bunu nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Hayvanınız o kanadını genelde kullanmaz arkadaşlar. Peki uçamayan hayvanlarla ilgili bu şekilde kanat kırığıyla ilgili bir çözüm var mı? Yani arkadaşlar şöyle, veterinerler çok bakmıyor işin açıkçası. Çünkü muhabbet kuşu veyahut da sizin bildiğiniz kuş çok
maliyetli bir şey olduğu için, yani ameliyatları vesaire, kanat kırımları, kırıklarında veterinerler çok ilgilenmiyorlar. Yani bir kediyle köpeğe yapmış oldukları maliyeti yapmıyorlar arkadaşlar. Ne yazık ki böyle bir durum var. Yani kuşların da böyle bir şanssızlığı var arkadaşlar. Tabii biraz daha büyük bir ırk olursa ameliyat sağlayabiliyorlar. Ama illaki sağlayan veterinerler vardır arkadaşlar. Araştırdığınızda emin olun. Yani Türkiye'den bahsediyorum en azından. İzmit, Ankara, İstanbul, bu gibi yerlerde bunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu işte sadece kuşa bakan klinikler bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Kuşunuzun kanatları sağlam. Daha önceden uçuyordu, sonra uçamıyor. Dişilerde yağlanma dediğimiz, yani yumurta ve annelik dönemi günlerinde yağlandığı için hayvanlar kilosundan dolayı kendini kaldıramamaktadır arkadaşlar. Bizim orada size tavsiyemiz, hayvanınıza suyuna limon vermeniz arkadaşlar. Bu limon metabolizmayı hızlandırdığı için hayvanlarda daha çabuk yağlanmanın geçmesini sağlayacaktır. Lakin hayvanınız eğer çok uçamıyorsa günlük egzersiz yaptırabilirsiniz. Ve hayvanınızın kullandığınız zemin içerisinde yulaf veyahut da aspur dediğimiz yem varsa bunu azaltmanızı tavsiye ederiz. Çünkü bunlar biraz yağ yapan yiyeceklerdir. Hayvanınız çok salınmadığı için ister istemez kilo çoğunluğu da oluyordur arkadaşlar. Erkeklerde çok yağlanma olmaz arkadaşlar. Çünkü erkekler çok hareketlidir. Sürekli kafes içinde öteye bereye giderler. Yani yumurtaya yatma gibi, örnek veriyorum, yavruya bakmak için yavrunun yanında durup hayvanı, yavruyu ısıtma gibi durumlar olmadığı için yağlanma çok gerçekleşmezler. Ama erkeklerde de bu oluyor arkadaşlar. Erkeklerde böyle bir şeyle karşılaştığınızda dediğim gibi suluğuna limon damlatıp hayvanı bu şekil bir diyete sokabilirsiniz arkadaşlar. Diyetten sonra hayvanınız yavaş yavaş kilo kaybıyla beraber tabii güçlenecektir. Kanatları da güçlenecektir. Eğer çok salınmamış bir hayvan ise genelde dediğim gibi, yani hayvanların uçamama sebepleri genelde bir yeri çarptığında kanadının kırılma sebebiyle bunu sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Hayvanınız uçamıyorsa arkadaşlar kanatlarını bir kontrol edin. Yani kanat uçları tam mı? Kanatlarında eksiklik var mı? Veyahut da kanadına tuttuğunuzda bağırıyor mu? Eğer bir hayvanın kanadına tuttuğunuzda bağırıyorsa kesinlikle kanadı zedelenmiştir arkadaşlar. Yani kırıldığı zaman çok bir şey hissetmiyorlar. İşin açıkçası söyleyeyim. Hani kırık olup bu hayvan insan gibi duramama gibi bir durum var mı? Yok arkadaşlar. Kanatları kırıldığı zaman siz anlamıyorsunuz. Hayvan da bir yerden sonra oradan kaynıyor. Siz de fark etmiyorsunuz. Hayvanınızın kanadı güçsüz olunca otomatik olarak uçamıyor arkadaşlar. Bunun haricinde hayvanınızda ekstra bir şey olabilir arkadaşlar. Uru olabilir. Yani hayvanınızın kanat altında çıban dediğimiz içi irin dolu bir şey olabilir arkadaşlar. Bununla ilgili eczanelerden mantar ilacı alıp kullanmanızı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Normal ayak mantarlarını kullandığınız bu kuşlarda bulunan ura kullanabilirsiniz. Yani dikkat edin, asitli bir malzemedir. Hayvanın derisine değil, kanadın altında bulunan ura ancak kullanmanız gerekebilir. Diğer türlü hayvan derisine kullandığınız zaman hayvanın derisini daha çok zedeleyebilirsiniz. Bunun haricinde eğer bir hastalık tespit ettiyseniz ve bu saydıklarımın haricinde bir şey varsa hayvanınızda, bizim daha önce başımıza gelmemiş, yorumlar kısmında yazarsanız bu konuyla ilgili size de yardımcı olabiliriz. Bunun haricinde aklımıza gelen, yani örnek veriyorum, hayvanınız ishaldir veyahut da hayvanınız kurumadadır arkadaşlar. Yani kabarık duruyordur. Bununla alakalı zaten uçamazlar hayvanlar. Ama dediğim gibi sağlam, normal duruşu dik olan bir hayvanın kesinlikle uçmama şansı yok arkadaşlar. Kanat problemi olduğu için genelde bundan dolayı uçamazlar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İlerleyen videolarımızda başka hastalıklarla, başka konularla yardımcı olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan abone olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.